Merhaba sevgili dostlar. Evet, evde gerçek Çin mantısı yapmaya ne dersiniz? Hamurundan iç harcına, katlamasından pişirmesine kadar her şeyi göstereceğim. Hem de çok basit bir şekilde. İlk olarak hamur. 2 su bardağı un. Güzel bir tutam tuz. Yaklaşık 4'te 3 su bardağı yeni kaynamış su. Sıcak suyu unun üzerine dökün. Çubuklarla karıştırın veya çatalla karıştırın pütür pütür olana kadar. Yeterince soğuyunca pürüzsüz olana kadar 8-10 dakika yoğurun. Sarın ve 30 dakika dinlendirin. Hamur dinlenirken iç harcı, 300 gram kıyma, 1 su bardağı ince doğranmış Çin lahanası, 1-2 taze soğan, 1 baş parmak büyüklüğünde rendelenmiş zencefil, 2 diş kıyılmış sarımsak, 1 yemek kaşığı soya sosu, 1 çay kaşığı susam yağı, 1 tutam beyaz biber, yarım çay kaşığı şekerle tatlandırın. Lahananın fazla suyunu sıkın. Sonra her şeyi hafifçe yapışkan olana kadar karıştırın. Güzelce birbirine tutunsun. Tekrar hamura dönelim. 2 rulo halinde kesin. Her biri yaklaşık 2 cm kalınlığında. 2 santimetrlik parçalara dilimleyin. Unlayın, yassılaştırın. Her parçayı küçük bir daire şeklinde açın. Yaklaşık 8-9 cm. Ortası daha kalın, kenarları daha ince olsun. İç harcı koyma zamanı. Ortasına 1 çay kaşığı iç harç koyun, abartmayın. Şimdi katlama, kenarını suyla nemlendirin, katlayın. Bir ucundan diğerine doğru sıkıştırın ve havayı dışarı itin. Arka kenarı düz tutun. Ön kenarı kendinize doğru pileleyin. Sıkıca kapatın. 5 veya 6 pile yeterli olacaktır. Yapışmamaları için unlanmış bir tepsiye dizin. Pişirme 3 farklı yöntemle. Haşlama, büyük bir tencerede tuzlu kaynar su, mantıları içine atın ve bir kez karıştırın. Yüzeye çıktıklarında 2-3 dakika daha pişirin. Dolgun görünmeliler. Süzün. Buharda. Buhar makinesine yağlı kağıt serin. Mantıları üzerine dizin. 8-10 dakika buharda, şeffaf ve esnek olana kadar. Yapışmaz tava, orta yüksek ateş, biraz yağ. Düz tarafı aşağı 2 dakika, altın rengi olana kadar kızartın. Çeyrek su bardağı su ekleyin, kapağını kapatın, 5-6 dakika buharda pişirin. Kapağı açın, altları çıtırlaşsın. Hızlı sos, 2 yemek kaşığı soya sosu, 1 yemek kaşığı pirinç sirkesi, birkaç damla susam yağı, 1 tutam şeker, acı seviyorsanız acı yağ, karıştırın. Servis, sıcak yiyin. Üzerine taze soğan serpin, kavrulmuş susam serpin. Toplu pişirme, çiğ mantıları tepsiye dizerek dondurun. Donduktan sonra poşetleyin. Dondurucudan doğrudan tavaya atın, 1-2 dakika ekstra pişirme süresi ekleyin. İşte bu kadar. Baştan sona gerçek, sulu mantılar. Eğer yuvarlayabilir, sıkıştırabilir ve haşlayabilirseniz bunları da yapabilirsiniz. Bu akşam bir deneyin ve favori iç harcınızı aşağıya yazın. İzlediğiniz için teşekkürler ve afiyet olsun. Siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bize yazın. Videoyu beğendiyseniz beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın.